Sevgili oksijenlerim merhaba. Bugünkü videom Anneler Günü'ne özel olacak. Onun için bu konuyu videomda özel bir şekilde işlemek istedim. Sürpriz bir şekilde de olacak. Az sonra bunu birlikte izleyeceğiz. Aslında bence Anneler Günü her gün olmasına rağmen Anneler Günü antik Yunanlılardan günümüze kadar gelen Anneler Günü annelerimizi mutlu etmekten kaçınmayın. Annesi vefat etmiş olanlar için bugün zor olsa da onları ruhumuzda hissetmeye çalışalım. Anneler her zaman vardır, ruhları hakka kavuşsa da. Dünyada var olan ve aramızdan ayrılan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Oksijenlerim, bugünkü konumuz karantina ve şiir. Peki aslında şiir nedir ve Anneler Günü'yle ne alakası var? Anneler Günü'nde genelde çocuklar annelerine bütün dünyada aslında böyle şiirler yazarlar ve bu konuyu da ele almak istedim. Bir de sürpriz bir gelişme daha var. Videomun sonuna kadar izleyin, buna tanık olursunuz. Evet, şiir nedir? Şiirler insanların duygu, düşünce ve fikirlerini paylaşmak için kullandığı özel bir iletişim şeklidir. İnsanlar aslında duygularını birçok iletişim kanalıyla ifade edebilseler de bunların en etkilisi şüphesiz şiirdir. Şiir farklı türleri olduğu için bir tanıma ulaşmak olanaksız. Şiir aslında kendine ait bir dil. Hatta müzik ve sesle yakın ilişki içinde bulunması ve estetiği yüksek bir iletişim tarzıdır. Şiirin ortaya çıkmasıyla birlikte insan kendi sesinin de değerini anladığı andır. İnsan günlük konuşma dilinin yanı sıra özellikle değiştirilebileceği ya da yansıtabileceğini düşündüğü doğayı etkilemek için büyülü bir dildir. Bu dilin en önemli özelliği ise ritmik özelliğidir. Tarihe baktığımızda çağlar boyunca türküler, şiirler, metinler olarak sözlü yazın örnekleri olarak yaşamışlardır. Her kültürün günlük dil kadar sık kullandığı türkülerin sosyolojik boyutu yazısal boyutundan daha önde gelmiştir. İşlerini yaparken türkü söyleyen insanlar bireysel ya da grupsal gereksinimlerinden dolayı farklı türlerde şiiri geliştirmişlerdir. Hatta şöyle diyebilirim, duygu ve düşüncelerini aktarırken insanların şiiri tercih etmelerinin bir diğer sebebi de şiirin dili kullanmada daha az kuralcı olmasıdır. Mesela günlük konuşmalarımızda bile belli kurallara uyarız. Yanlış ifade kullanmaktan kaçınır, mümkün olduğunca düzgün kurallı konuşmaya gayret ederiz. Ama şiir hürdür ve böylece kendi düşüncelerini ve duygularını ifade eder. Bu özgür düşünebilme sonucu ortaya çıkan türler Yunan kültürü etkisi altında gelişmiştir. O dönemde ilk gelişen türler lirik, epik ve dramatik şiirlerdir. Aslında Yunan kültürü etkisi altında gelişmesine rağmen şiire ilk ciddi zarar veren Plato'dur. Plato'ya göre fikirlerin yetersiz bir gerçekleşmesi olduğunu varsayarak bir sanatçı gördüklerini değil, düşündüklerini temsil etmeye çalışmalıdır. Örneğin kim bir kedi çizimi yaparsa gerçekte zaten bu bir imge olan bir imge yaratır ve bu imge ile kendisini gerçekten umutsuzca uzaklaştırmış olur. Platon'un düşüncesine göre ise yaşadıklarını anlatan şairler için de geçerlidir. Plato'ya göre geriye kalan tek şey estetiktir. Platon şiirden hoşlanmasa da kendisinin prozası kalbinin derinlerinde keşfedilmemiş bir şair olduğunu kanıtlıyor. İlginç olan şiiri ilk savunan kişi ise Platon'un öğrencisi Aristoteles olmasıdır. Edebiyat bir tasvir yani mimesis biçimidir ve tasvir insanların doğal olarak yapmaktan zevk aldığı bir şeydir. Şiir dünyanın doğasını göz önüne aldığından dolayı gerçek olaylara değil de meydana gelebilecek olaylarla ilgilenir ve örneğin tarih yazımından çok felsefeye daha yakındır. Kısacası
Aristoteles hakikat iddiasını sürdürmek ister ancak bu kavram onunla Plato'dan daha az mutlaktır. Hem Platon'un hem de Aristoteles'in otoritesi 19. yüzyıla kadar tüm şiirsel tartışmaları ile belirlendi. Platon'u seven şairler görüşlerini şiiri tekrar kabul edebilir kılacak şekilde yeniden ifade etmeye mecbur bırakıldı. Aristoteles hakkında övgüler yağdıran ancak edebiyatın bir taklit biçimi olduğu fikrinde güçlük çeken bu kavramı o kadar esnetti ki Platon bile yaşasaydı kabul ederdi. Kendi yüzyılımızda ise okumanın zamanımızın olmadığı ve hiç dinlenmediğimiz geri kalmış bir faaliyet olarak görüldüğü gerçeği de var. Durum böyle olsa bile şiir çok önemlidir. Neden mi? Neredeyse hemen her şair kendine göre bir şiir anlayışı olduğu için herkes kabul edebileceği bir şiir tanımı yapmak zordur. Şairlerin bir kısmı şiiri felsefi boyutta değerlendirirken bazıları şiirde anlam aramanın gereksizliği üzerinde durur. Bazıları şiiri amaca ulaşmak için bir araç olarak görür. Şiir insanda güzel duygular uyandıran, onu bir ruh halinden başka bir ruh haline götüren ölçülü, kafiyeli veya serbest sanatlı sözler olarak tanımlamak mümkündür. Ölçülü, kafiyeli fakat edep sınırlarını aşan anlatımları şiir tanımına dahil etmek yanlış olur. Bu videomu yapmamın sebebi Sayın Aydın Sofu hocamızın annesini yakın zamanda kaybetmiş olmasının verdiği duyguyu yazmış olduğu bir prozadan ilham alarak bugüne denk getirmek istedim. Kendisi bu videonun yapılacağını bilmiyor. Sadece kendisinden bunu Hollandaca'ya çevirip kullanabilir miyim izni verdi. Aydın Sofu hocamız bir sanat eğitimcisi. Ben bu şiiri hem Türkçe hem de size Hollandaca çevirisini okuyacağım. Takdiri size kalmış. Türkçesi: Anneme prozaik hitap, Covid belasına inat. Davetsiz misafir annemin ev kapısına dayandı bekliyor. Tacı takalım başına, beyaz hastane sarayına gidelim dilijansla diyor. Anladım diyor anam ve kendisi biniyor. Ateşler içinde olsa da sonsuzluğun yoluna çıkıyor. Son işlemler çarşaflar içinde. Umut kesilmese de nafile, birçok hastalığa göğüs gerse de dayanır mı bilinmez bu defa. Bu çelik vücut direnişte inşallah tez bulur şifa. Yoksa bu ayın virüsten önce dahi hazırlamıştı kefenini. İnce mermer mezar taşını aldı kendi. Başucuna koyalım diye nihayetinde. Taşında gençlik fotoğrafını seçti, bastırdı seramik çiniye vallahi, yaşlılıktan selam geçen güzelliğe. Adil Atçe çatmalı donateri içinde, öyle genç kız uzun pelikli potre, herkesle konuşur selamlaşırdı o, sayıda kusur etmezdi kimseye, bize de bu genlerinde olanı verdi. Akıllı olam terbiyemi takın derdi, o aslında arkamızda daima vardı, bizi doğuran sarıp sarmalayan, yüzümüz oyun tozundan yıkayan, burnumuzu nezleyken hinkiran, teknede yıkayan, sırtımız kaşıyan, büyüten, okutan, kırıp sarmalayan, daha iyiydi o ellerden her zaman. Doğası hakka açık sözlü olan, söylerdi yeri geldiği zaman anam. Yalnızlıktan tek başına kırılgan idi, kötülük değil de iyilikti derdi imi. Kavga eder çekişir harbi onurdan, eminim bu dünyadan gidenlerden birçoğu gibi helalı hak etti çoktan. Anam, bilinmez senin kıymetin, ödü patladı yalandan, borçtan, iftiradan, hayatı geçti başka sofraya oturmadan, sonuna kadar ayakta kalan anam, sabah erken soğukta sıcakta kalkan, biz uyurken işini bitirirdi o çoktan. Öksüz kalacağız biz sen gidersen, babam ve senden miras kapımız gönlümüzde daim açık kalacak.
Hollandacasını okuyorum. Tabii ki çeviride biraz düzenleme yapmam gerekirdi. Onun için elimden geldiğince Aydın Sofu hocamızın şiirini vurgulamaya çalışacağım. Proza. In beroep gaan voor moeder, overwin de plaag van Covid. Indringer aan de deur van mijn moeder zit te wachten. Laten we de kroon op haar hoofd zetten om naar het Witte Ziekenhuispaleis te gaan. Laten we gaan, zegt ze met taal. Ze zegt dat ze het begrijpt en zij stappen samen erin. Zelfs als ze in brand staat op weg naar de eeuwigheid. De laatste processen zijn in witte lakens. Zelfs als de hoop niet verloren gaat, is het te vergeefs. Zelfs als zij vele ziekten doorstaat. Ik weet niet of het deze keer ook zo zal zijn. Deze stalen carrosserie is in verzet. Ik hoop dat er een snelle genezing zal zijn. Of dit ritueel voor het virus, het genie had haar lijkwade dun voorbereid. Marmer kocht en koos ze haar grafsteen om boven haar hoofdeinde te plaatsen. Koos een jeugdfoto op haar steen. Zij drukte op keramische tegels. Ik zweer het. Groeten van ouderdom naar schoonheid. Eerlijk paard is gebarsten. Zo jong meisje, lang pelikaanportret. Zij zou met iedereen praten die zij begroette. Zij zou iedereen respecteren. Zij gaf ons dit ook in haar genen. Zij zei altijd, wees slim, neem mijn manieren over. Zij heeft altijd achter ons gestaan. Zij die ons heeft omhuld en gebaren. Onze gezichten van speelpoeder schoonmaakte. Onze neusnoot toen we verkouden waren. Ons in boot was, onze rug gekrapt, ons grootbracht, liet studeren, breekt en heelt. Ze was altijd beter dan anderen, wiens natuur open en rechtvaardig was. Zij, mijn moeder, toen de tijd ervoor was. Ze was alleen kwetsbaar door alleen te zijn. Ik vroeg of het goed was, niet slecht. Ze vechten om eer. Ik ben zeker van degenen die deze wereld hebben verlaten. Zoals vele van hen verdient zij het halal. Mijn moeder, uw waarde is niet beschrijfbaar. Zij was doodsbang voor leugen, schulden en laster. Haar leven ging voorbij zonder aan een ander tafel te zitten. Mijn moeder die tot het einde bleef staan. 's Morgens vroeg wakker worden in de hitte. Ze was al klaar terwijl we sliepen. We worden wees als je gaat. Onze deur geërfd van jou en mijn vader. Het zal voor altijd open blijven in ons hart. Bugünkü videom aynı zamanda interaktif sergi projesi için bir başlangıç ve siz 2 hafta boyunca, yani en geç 23 Mayıs 2021'e kadar içinizden geldiğiniz gibi örneğin bir tabloyu veya resmi ilham kaynağı olarak kullanıp bir şiir yazıp ve kullandığınız tablonun veya resmin ve yazdığınız şiir ile birlikte e-posta adresime yollarsanız bu projeye katılma imkanı yakalarsınız. Bu yolladığınız eserler için size yeni sürpriz bir video yapacağım. E-posta adresim aşağıda da zaten okuyabilirsiniz. oksijenlerimbenim@gmail.com. Diğer videolarımı da takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.